Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle güzel bir çalışma yapacağız. Örmüş olduğumuz çantaları süslemek için küçük bir aksesuar hazırlayacağız. Çanta püskülü. Yapılışı çok kolay ve çantalarımız da çok şık duruyor arkadaşlar. Bu şekilde ipini çanta sapımızın etrafından geçirip püskülü ipin aralığından alıyoruz ve çantamıza bu şekilde monte ediyoruz. İstediğiniz her çantada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hazırsanız şimdi yapılışına geçelim. Püskülleri örmek için gerekli malzemeler: kağıt ip, 2,5 numara bir tığ, iri gözlü bir iğne, makas, püskülü sarmak için 10 cm uzunluğunda sert bir karton, renkli boncuklar gerekiyor arkadaşlar. Püskülümüzü yapmaya sihirli halka yaparak başlıyoruz. İpin ucunu şu şekilde tutuyorum. Yumaktan gelen ipi de sol elimin işaret parmağının üzerinden geçirerek parmağıma doluyorum. Orta parmağımın üzerinden geçirip diğer iki parmağın arasına alıyorum. Oluşturduğum halkanın içerisine tığımı yerleştirip bir ilmek alıyorum. Bir zincir çekerek halkayı sabitliyorum. Parmağımı çıkartıyorum. Halkanın içerisine toplam 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. İpin ucundan çekerek halkayı sıkıştırıp kapatıyorum. Burada sırayı kapatmıyorum. Dönerek spiral şeklinde öreceğim. Tur başlangıcını belirtmek için buraya bir ip yerleştiriyorum ayraç olarak. Şöyle örmeye başlıyorum ikinci turu. İlk sık iğnemin tam orta noktasına batıyorum. Şu şekilde. Tığın her iki yanında iki şerit oluştu. Buradan bir ilmek alıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Aynı yere batıyorum. Bir sık iğne daha örüyorum. Burada her sık iğnenin içerisine iki kez batarak çift sık iğne öreceğiz. Sık iğne sayısı 12 olacak arkadaşlar. Örerken bu fazlalık ipi de araya alacağım. İkinci sık iğneye batıyorum. Buraya da yine 2 sık iğne örüyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Son sık iğneye batıyorum. 2 sık iğne de buraya örüyorum. Sık iğne sayısı 12 oldu. Üçüncü tura başlayacağım. Şuradaki fazlalık ipi kesiyorum. Buradaki ayraç ipi şu şekilde yerleştiriyorum. İlk sık iğneye batıyorum yine tam orta noktasından. Buraya bir sık iğne örüyorum. İkinci sık iğneye batıyorum. Çift sık iğne örüyorum. 1 2. Sıradaki sık iğneye batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Yanındaki sık iğneye batıp çift sık iğne örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Çift ördüm. Şimdi tek örüyorum.
Üçüncü turun son sık iğnesine batıyorum. Çift sık iğne örerek sırayı tamamlıyorum. İlmek artışlarını tamamladım. Üçüncü turda tam 18 sık iğne örmüş oldum. Şimdi tekrar ayracı şu şekilde araya alıyorum. Dördüncü tura başlıyorum. Dördüncü, beşinci ve altıncı turda ilmek artışı yapmıyorum. Her sık iğneye batarak her sırada 18 sık iğne örüyorum. Devam edelim. Altıncı sırayı tamamladım. Şimdi 7. sıraya başlayacağım ve ilmek eksilteceğim. Şu şekilde ayracı araya alıyorum. İlk 2 sık iğneye batarak birer ilmek alıyorum. Birinciye battım, ikinciye de batıyorum. Bir ilmek de buradan alıyorum. Tığdaki ilmeklerin hepsini birlikte örerek kapatıyorum. Bir ilmek eksilttim. Şimdi sıradaki sık iğneye batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. 2 sık iğneye ayrı ayrı batıp birer ilmek alıyorum. Tığdaki ilmekleri örerek kapatıyorum. Bir ilmek daha eksilttim. Sıra sonuna kadar bu şekilde çalışacağız. Bir sık iğne öreceğiz. 2 sık iğneyi birlikte örerek bir ilmek eksilteceğiz. Son ilmek eksiltmeden sonra son sık iğneye batıp bir sık iğne örüyorum. 7. sırayı tamamlıyorum. 8. sıraya başlıyorum. Burada bir sık iğne örüyorum önce. Sıradaki 2 sık iğneyi birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Yine sıradaki sık iğneye batıp bir sık iğne örüyorum. Sonraki 2 sık iğneyi birlikte örüyorum. Sekizinci sırayı tamamladım. Bu ayracı çıkartıyorum. Bir sıra kaydırma yaparak tamamlayacağım. Bunun için sıradaki şu boşluğa batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçirerek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Başlangıç yerimiz burası. Şimdi bir miktar ip ayırıyorum. Daha sonra kullanacağım. İlmeğin içinden ipi geçiriyorum. İpi iğneye takıyorum. Bir ilmek atlayıp buradaki ilmeğin altından batıyorum. Şu şekilde.
En son yapmış olduğum kaydırmanın da içine üstten batıyorum. İpi arka tarafa geçiriyorum. Şu şekilde sırayı kapatmış oldum. Bu ipimiz burada duracak. Daha sonra kullanacağız. Şimdi saçak yapacağız. Bunun için kartonumuzu alıyorum. İpi sarmaya başlıyorum. İpin ucunu alt tarafa getiriyorum. Şöyle tutuyorum. Ve 50 tur sarıyorum. Sizler isterseniz daha az ya da daha çok sarabilirsiniz. Ama buradan geçecek şekilde kalınlığını ayarlamamız gerekiyor. Bu şekilde 50 tur sarıyorum. ...50 tur tamamladım. Başladığım yerde bitiriyorum. İpi kesiyorum buradan. Şu bölümden bağlayacağım. Yaklaşık 1 metre ip kesiyorum. Şu şekilde. Buradan ipi geçireceğim. İğneden yardım alıyorum. Buradan ipi aradan geçiriyorum. İki ucunu eşitliyorum. Sıkıca ipi bağlıyorum. Bir kez daha bağlıyorum. Şu şekilde. Şimdi kartondan ipi çıkartıyorum. Püskülümüz oluştu. Püskülü şu şekilde tutuyorum. Yarım metre uzunluğunda bir ip kesiyorum. İpin ucunu baş parmağımla şöyle sıkıştırıyorum. Buradan bir ilmek oluşturacak şekilde şöyle bir tümsek yapıyorum bu iple. Daha sonra ipi sarmaya başlıyorum püskülün etrafında. Bu şekilde sıkı bir şekilde sarıyorum. İpin ucunu bu oluşturduğum ilmeğin içinden geçiriyorum. Alt ucunu çekerek ipin uç kısmını bu doladığım ipin altına çekiyorum. Açılmaması için. Fazlalığı kesiyorum. İplerin uç kısmından tutuyorum. Bir iğneye geçiriyorum. Şimdi örmüş olduğumuz bu halkaya püskülü yerleştireceğiz. İç kısımdan bu tepeden iğneyi geçirip ipi çekiyorum. Püskülü iç kısma şu şekilde yerleştiriyorum. Çekiyorum iyice. Eğer bu bölümün daha yuvarlak ve sert olmasını isterseniz bu aralardan iç kısmına elyaf veya pamuk yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben gerek görmedim. Kağıt ip zaten sert olduğu için yeteri kadar bir yuvarlaklık sağlıyor. Şimdi boncukları takıyorum. Daha büyük veya daha küçük boncukla yerleştirebilirsiniz. Şu şekilde yerleştirdikten sonra
üstteki boncuktan tekrar geri dönüş yapıyorum. İçlerinden iğneyi geçiriyorum. Yine bu tepe noktasından batarak ipi içeri doğru çekiyorum. İpin boyunu ayarlıyorum şu şekilde. Daha sonra buraya düğüm atacağım. Çözülmemesi için hemen bu alt kısımdan ipi sabitliyorum. Şu şekilde. Boncuklar çıkmaması için buradan bir düğüm atıyorum. Şu şekilde. Şimdi son bir işlemimiz kaldı. Burada örerken bırakmış olduğum ipe iğneyi geçiriyorum. Bu ilmeğin altından şöyle yüzeye çıkıyorum. Şimdi buradan dikmeye başlıyorum. Hem aynı zamanda bu saçakları da tutturacağım. Şu şekilde batıyorum. Saçakların iç kısmından geçiriyorum. İlmeğin altından çıkıyorum yine. Geriye dönüş yapıyorum şu şekilde. Buradan batıyorum. Yine ilmeklerin içinden geçiriyorum şu şekilde. Dikiyorum. Kaydırma ilmeklerin altından çıkıyorum. Yine buradan batıyorum. İlmeğin altından çıkıyorum. Burada gördüğünüz gibi dişler oluşuyor. Tekrar buradan batıyorum. Yine geriye dönüyorum. Kaydırma ilmeklerin altından çıkıyorum. Bu şekilde. Şimdi ipleri
kesiyorum fazlalık ipleri uç kısımdaki ve bu aralardan girerek saça kesiyorum. Şu şekilde toplu bir şekilde uç kısımlarını keserek eşitliyorum. Püskülün yapılışını tamamladım arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.